Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Show dünyasının efsane isimleri İbrahim Tatlıses ve Asena'nın yılbaşı programındaki gözyaşlı buluşması herkesi duygulandırmıştı. Ancak o samimi görüntülerin altından içler acısı bir iddia çıktı. Bu barışmanın kurgusu parayla yazılmış olabilir. Sahnede yaşananlar, izleyen herkese geçmişin yaralarının sarıldığı hissini verdi. Fakat programın diğer konuğu Yıldız Tilbe, bu tabloya sızan bir leke gibiydi. Yapımcının Asena'yı nasıl ikna ettiği sorusu ortaya atılınca o an geldi. Tilbe, kameranın kendisini görmediğini zannederek eliyle açıkça para işareti yaptı ve 2 katı para aldı diye mırıldandı. O an kameralar tarafından yakalandı ve sosyal medyada bir volkan gibi patladı. Görüntüler dakikalar içinde binlerce paylaşıma ulaştı. Bu küçük hareket, yıllardır süren bir dramın finalinin hiç de sanıldığı gibi olmadığını düşündürttü. İzleyiciler, ekrandaki duygu selinin arkasında başka hesapların döndüğünü fısıldamaya başladı. Gözlerden akan yaşların samimiyeti ilk kez bu kadar sert sorgulandı. Asena ise sonrasında katıldığı bir etkinlikte olayı geçmişiyle hesaplaşma ve defterleri kapatma olarak yorumladı. Ancak bu açıklama yükselen şüphelerin önüne geçemedi. İnsanlar artık her kucaklaşmanın ardında bir sözleşme arar hale geldi. Diğer taraftan İbrahim Tatlıses'ten ve program yapımcılarından herhangi bir yalanlama gelmemesi iddiaları daha da güçlendirdi. Şov dünyasının içinden ise sessizlik hakim, kimse bu sıcak patatese dokunmak istemiyor. Sonuç olarak, magazin dünyasında hiçbir gözyaşı yalnızca duygu, hiçbir barışma yalnızca samimiyet değildir. Bu olay, izleyiciye ekranın büyüsüne kapılmadan önce iyi düşünmeyi öğretti. Arkada dönen başka hesaplar, kimi zaman bir el işaretiyle, kimi zaman bir fısıltıyla su yüzüne çıkıverir. Gerçek duyguların parayla kiralanamayacağını bilmek, izleyiciyi ayakta tutan tek gerçek olarak kalıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin sis perdesini parçalayan bir açıklamayla ortaya çıktı. Kamuoyunu şoka sokan olayda tutuklu ablasını hedef tahtasına oturturken, yürek burkan aile içi hesaplaşmanın detaylarını ilk kez tüm çıplaklığıyla paylaştı. Gülter, medya ve sosyal çevrede dolaşan onlarca asılsız iddianın arkasındaki isimlerin peşine düşeceğini, hukuki yollardan hesap soracağını haykırdı. En ağır darbeyi ise sessiz kalanlara indirdi. Gerçekleri bildiğini öne sürüp annesi hayattayken konuşmayanların ölümünden sonra vicdan muhasebesi yapmasını kabul etmedi. Yaşadığı derin acının merkezine ise tutuklu ablasını yerleştirdi. Kendisine yönelik karalama kampanyasının ardındaki motivasyonu anlayamadığını söylerken, annesini kaybetmiş bir kardeşi bu acıyla yalnız bırakıp üzerine yük eklemenin vicdan sızısını sorguladı. Ablasının iddialarını artık inandırıcı bulmadığını net bir dille ifade etti. Ortaya çıkan mesajlar ve ses kayıtları karşısında "İnşallah yapmamıştır" diye tutunduğu son umudun da koptuğunu ilan etti. Bu noktadan sonra tüm bağları kestiğini kamuoyuna duyurdu. Gülter, "Ben yapmadım" diyen ablasının sözlerine güven duymadığını belirterek artık aklın ve hukukun yolundan gideceğini vurguladı. Annesinin hakkını sonuna kadar arayacağına yemin ederken, soruşturmadaki tüm ilgili kişilere karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğinin altını çizdi. Olay 6 katlı bir binanın teras katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle başlamıştı. Soruşturma kapsamında kızı tutuklanmış, olay günü odada bulunan arkadaşı ise ev hapsine gönderilmişti. Diğer gözaltındakiler serbest kalmıştı. Sonuç olarak bu trajedi ötesi vakıa, bir ailenin içinden kopup gelen suçlamalarla adeta bir iç savaşa dönüştü. Bir annenin erken ve şüpheli vefatının ardından, geride kalanların birbirine kenetlenmek yerine kılıç kuşanması, topluma servis edilen en acı tablo oldu. Gerçeğin ta kendisi,
mahkeme salonlarında şekillenecek olsa da, kalplerde açılan yaranın derinliği hiçbir kararla ölçülemez. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Yıllardır saklanan gerçek nihayet yüzeye vurdu. Zuhal Olcay, magazin dünyasının en çok konuşulan ancak asla itiraf edilmeyen o ihaneti ilk kez acımasız bir dille masaya yatırdı. İzzet Çapa'nın programında sarf ettiği o tek cümle her şeyi anlatmaya yetti. Tam olarak boynuzlandım. Bir zamanlar herkesin imrendiği o efsane aşk, kocaman bir yalandan ibaretmiş meğer. Sahne ışıklarının parladığı, kameraların döndüğü o mutlu görüntüler, perde arkasında büyük bir ihanetin gölgesinde kalmış. Bilginer ve Olcay'ın dillere destan birlikteliği bir başka kadının gölgesinde sönüp gitmiş. O ihanet kapalı kapılar ardında yaşandı ama sonuçları herkesin gözü önünde patladı. Çiftin sessizce dağılması ve hemen akabinde kurulan yeni bir evlilik tüm şüpheleri doğruladı. Ortada kocaman bir aldatma, bir o kadar da büyük bir yıkım vardı. Fakat Olcay o güne kadar tek kelime etmedi. Şimdi ise suskunluk perdesini yırtıp attı. Acısını saklama gereği duymuyor. Yaşadığı çöküşü, içine düştüğü karanlığı tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Depresyona girdim. Haftalarca kendime gelemedim. 2 yıl boyunca o acıyla boğuştum. İtirafları dinleyenin yüreğini burkuyor. O acının izleri zamanla saman alevi gibi sönüklüğe dönüşse de geride bıraktığı küllenmiş bir öfke var. Kendimi kahrettim diyor. İhanetin sıradanlaşan acısından asıl yarayı derinleştirenin bu sönüklük olduğunu vurguluyor. İtirafının sert tonu hala tam kapanmamış bir defteri ele veriyor. Tüm bu yaşananlara rağmen aynı sahneyi paylaşabilmek bir nevi zorunlu bir nezaket mi yoksa gerçek bir iç hesaplaşmanın sonucu mu bilinmez. Ancak şu an kesin olan bir şey var. Olcay'ın bu bomba etkisi yaratan açıklamaları o mükemmel çift efsanesini paramparça etti. Geriye güvenin ve aşkın yerle bir olduğu acı bir hakikat kaldı. Bu sadece bir aldatma hikayesi değil, aynı zamanda medyanın göbeğinde yaşanıp da susturulmuş bir yaranın 12 yıl sonra nasıl kanamaya devam ettiğinin sert bir kanıtı. Zaman ihanetin utancını asla silmiyor, sadece üzerini ince bir toz tabakasıyla örtüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Sosyal medyanın gözünden kaçan o küçük notlar ve babadan gelen onay derken artık gizli kapaklı bir şey kalmadı. Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı'nın aşkı Londra'da çekilen karelerle resmen deşifre oldu. İddialar, beğeniler ve üstü kapalı mesajlar nihayet yerini gerçeğe bıraktı. Uzun zamandır magazin dünyasının gözü bu iki ismin üzerindeydi. Sosyal medyadaki karşılıklı takipleşmeler ve aynı mekanlardan yapılan paylaşımlar söylentileri beslemeye yetmişti. Ancak tarafların suskunluğu her şeyi bir muammaya dönüştürüyordu. Dikkatli takipçiler parçaları birleştirmeye başladı. Oyuncunun paylaşımlarının altına düştüğü o meşhur ZB notları kimine göre kendi adının kısaltmasıydı. Fakat bir başka yorum bu harflerin genç pilotun ismini taşıdığını iddia ediyordu. İlişki dedikodularını iyice alevlendiren gelişme, pilot Cem Bölükbaşı'nın babasından geldi. Yavuz Bölükbaşı'nın oyuncuyu sosyal medyada takibe alması ve paylaşımlarını beğenmesi, olaya aile onayı boyutu kattı. Bu hamle, her şeyin ciddiye bindiğinin ilk somut işareti sayıldı. Nihai patlama ise Londra'dan geldi. İkilinin başkentte aynı zaman diliminde bulunduğunu gösteren peş peşe paylaşımlar, birlikte tatile çıktıkları gerçeğini perdelemeye yetmedi. Baysel'in aldığı bir hediye ayıcığı paylaşırken attığı teşekkürler CB notu ise tüm şüpheleri bitirdi. Bu açıkça görülen birlikteliğin ardından sosyal medyada yorum yağmuru başladı. Hayranlar, evlilik görüyorum temennilerini dilerken, çiftin uyumuna dikkat çeken ve gözlerdeki mutluluğu vurgulayan mesajlar birbirini kovaladı. Tüm bu gelişmeler ışığında iki sektörün yıldızı olan bu çiftin ilişkisi, artık en az hız pistlerindeki yarışlar kadar görünür ve konuşulur hale geldi. Yeni magazin ikilisi, kameralardan uzak özel anlarını yaşamaya çalışsa da, sosyal medyanın keskin gözlerinden kaçmaları pek mümkün görünmüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Üzüm yeme ritüelini abonelerine özel sandığı bir paylaşımla sergileyen Hande Erçel, bu kez de farkında olmadan büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
özel anını sızdıran paylaşım yine kitleleri ikiye böldü. Geçmişte uzun süren bir ilişkiyi noktalayan ve ardından yeni bir tanışma sürecinde olduğunu ima eden Erçel, özel hayatını korumak için sürekli bir çaba içinde. Ancak bu son hareketi tam tersi bir etki yaratarak herkesin diline dolandı. Yılbaşı gecesini kız kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla geçiren oyuncu, geleneksel üzüm yeme anını masa altından bir fotoğrafla belgeledi. Bu görseli yalnızca aboneleriyle paylaşmayı amaçlasa da, içerik kısa sürede sosyal medyanın her köşesine yayıldı. Paylaşım bir anda nefret ve destek sarmalına dönüştü. Bir kesim, sahip olduğu her şeye rağmen hala dilek tutmasını yadırgayıp sert eleştiriler yağdırırken, başka bir kesim ise onun bu masum geleneğini savunup linç kültürüne karşı çıktı. Erçel, paylaşımının altına düştüğü, üzüm yemediğimi düşünmeniz beni üzer notuyla durumu hafifletmeye çalışsa da, tartışmaların önü alınamadı. Bu olay, onun ne yaparsa yapsın gündem olmaktan kurtulamayacağının bir başka kanıtı oldu. Hande Erçel, en masum geleneğini bile tartışmaya dönüştüren bir kamuoyu gerçeğiyle yüzleşti. Bu durum, bir ünlünün özel anlarını paylaşma ile mahremiyetini koruma arasındaki ince çizgide ne kadar savunmasız kalabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Yıllardır hemcinslerinin estetik müdahalelerini acımasızca eleştiren Alişan, bu sefer kendi görüntüsüyle herkesi şoke etti. Sosyal medyayı kasıp kavuran son hali, taşı gediğine koymak deyimini akıllara getirdi. Ekranların ve sahnelerin tanınan yüzü, evliliği ve çocuklarıyla sakin bir hayat sürerken, estetik konusundaki sert çıkışlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyordu. Başkalarının yaptırdığı işlemleri yargılayan ünlü isim, şimdi kendisi benzer bir tartışmanın tam merkezinde. Paylaştığı bir program görüntüsünde, alışılagelmişin çok dışında, aşırı kalkık ve şaşırtıcı bir kaş ifadesiyle belirdi. Bu görüntü, takipçileri ve sosyal medya kullanıcılarını hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Kısa sürede binlerce yoruma ve paylaşıma konu olan görsel, Alişan'ın kendi eleştirdiği botoks tuzağına düşüp düşmediği sorusunu gündeme getirdi. Eleştiri oklarının hedefi olan ünlülerin hayranları da bu fırsatı kaçırmadı. Alişan, yapılan yorumlara karşılık olarak işlemin yeni olduğunu ve kaşların zamanla normale döneceğini belirten bir açıklamada bulundu. Bu açıklama, durumu biraz olsun hafifletse de, yarattığı etki kolay kolay silinmeyecek gibi görünüyor. Bu olay, kamuoyu önünde başkalarını yargılamanın ne kadar riskli olabileceğinin canlı bir kanıtı oldu. Alişan'ın kaşları, sanatçının kendi sözleriyle görüntüsü arasındaki çelişkiyi gözler önüne sererek, magazin dünyasının acımasız döngüsüne bir kez daha ışık tuttu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Rating tahtının değişmez iki devi TRT1 ve Kanal D beklenmedik bir rakip karşısında zirveyi kaybetti. Haftanın şampiyonu, yılbaşı özel programlarının gücüyle adeta bir fırtına gibi esti ve tüm dengeleri alt üst etti. Uzun süredir taşacak bu deniz ve uzak şehir dizileriyle kıran kırana mücadele eden iki kanal, sezonun bu kritik haftasında dizilerini yayınlamayınca büyük bir boşluk doğdu. İzleyici ekran başında kalabilmek için farklı arayışlara girdi. Bu fırsat penceresinden en hızlı şekilde yararlanan isim TV8 oldu. Kanal, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ve Survivor'ın gücünü arkasına alarak izleyicinin tüm dikkatini üzerine toplamayı başardı. Dizilerin olmadığı bir haftada, diğer kanalların reytinginde de ciddi bir yükseliş gözlemlendi. Özellikle haber kanallarına olan ilginin arttığı, lig maçlarının da bu ilgiden payını aldığı görüldü. Bu gelişmeler, tek bir hit diziye bağlı kalmanın risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. İzleyici alışkanlıklarının ne kadar hızlı değişebileceği ve farklı program türlerinin nasıl ani zaferler getirebileceği herkese ders oldu. Rating savaşlarında hiçbir taht sonsuza kadar sallanmaz. TV8'in bu hamlesi, televizyon dünyasının dinamik yapısını ve izleyicinin sürpriz tercihlerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Güç, bugün kimin elindeyse, yarın çok daha farklı bir yerde olabilir. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora ile paylaştığı samimi ve huzur dolu fotoğrafı hayranlarını şoka uğratmakla kalmadı. Magazin dünyasını da alt üst etti. Özel hayatını titizlikle gizleyen Yıldız, bu hareketiyle adeta bir devrim yarattı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinin her döneminde izleyiciyi büyülemeyi başaran Ulusoy, ekrandaki partneriyle yakıştırılırken, gerçek hayatında bambaşka bir aşkın içinde olduğunu gösterdi. Gönlünü, tanıştığı dizi setinde kaptırdığı oyuncu Aslıhan Malbora'ya kaptıran Yıldız, artık saklambaç oynamaktan vazgeçmiş görünüyor. Geçmişte özel anlarını paylaşmaktan ısrarla kaçınan Ulusoy, Malbora ile birlikteliğinde adeta zincirlerini kırdı. Onu tiyatro oyununda izlemeye giden, doğum gününü kutlayan Yıldız, şimdi de birlikte tatil yaptığı anları fotoğraflayarak hayranlarının karşısına çıktı. Bulgaristan'da çekilen ve kısa sürede binlerce kişiye ulaşan o fotoğraf, çiftin ne kadar mutlu ve uyumlu olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bu samimi poz, sosyal medyada bir taraftan hayranlık uyandırırken, bir taraftan da evlilik dedikodularını alevlendirdi. Her paylaşımıyla önceki kurallarını yıkan Çağatay Ulusoy, bu kez de kalbini izleyicisine açıkça gösterdi. İkilinin gözlerinden okunan aşk, gerçek bir bağın varlığını kanıtlar nitelikte. Bu görüntüler, Yıldız'ın artık daha özgür ve kendi kurallarını yazan bir hayatın içinde olduğunun en net göstergesi. Gizlilik perdesini aralayan bir yıldız ve onu tamamlayan bir aşk hikayesi. Çağatay Ulusoy artık sadece kamera önünde değil, gerçek hayatta da başrolü oynuyor ve bu rolünde son derece başarılı görünüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Disney, sinema dünyasının tahtına bir kez daha kaya gibi oturdu. Stüdyo, pandemi sonrasında ilk kez küresel gişede akıllara durgunluk veren bir gelir sınırını aşarak tüm rakiplerine fark attı. Bu başarının arkasında ise Mavi Devler Diyarı'ndan yükselen bir ateş var. Genel gişe rakamlarının sönük kaldığı bir yılda, Disney tam bir finansal fırtına estirdi. Stüdyo, yıl boyunca dünya çapında elde ettiği toplam gelirle 6 milyar dolar barajını göz açıp kapayıncaya kadar aşmayı başardı. Bu muazzam başarı, pandemi öncesinin altın yıllarından bu yana ilk kez gerçekleşiyor ve sektördeki hakimiyetini bir kez daha ilan ediyor. Bu zaferin altında, yıl içinde gösterime giren 16 büyük prodüksiyonun karşı konulmaz etkisi yatıyor. Bu filmlerin arasında gişede 1 milyar doları aşan iki dev isim öne çıkıyor. Zootopia 2 ve Lilo and Stitch. Bu iki animasyon başyapıt, stüdyonun kasasına milyarlarca dolar akmasını sağlayan en büyük lokomotifler oldu. Marvel evreninin süper kahramanları da bu zaferde pay sahibi. Fantastik Dörtlü İlk Adımlar, Thunderbolts ve Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya filmleri tek tek belki devasa rakamlara ulaşamadı. Ancak toplamda getirdikleri muazzam gelirle stüdyonun başarı çıtasını yükselten önemli bir güç oldular. Ancak tüm bu başarıların üzerine yılın son perdesinde patlayan bir sürpriz daha vardı. James Cameron'un Avatar, Ateş ve Kül filmi, vizyona girdiği ilk haftasında adeta gişeleri kasıp kavurdu. Film, gösterime girdiği ilk birkaç gün içinde küresel çapta yarım milyar dolar sınırına göz kırparak Disney'in bu yılı taçlandıran en parlak yıldızı haline geldi. Bu sonuçlar, Disney'in sadece film üretmediğini, aynı zamanda dünya çapında bir kültür ve gişe fenomeni yaratma konusundaki benzersiz yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Diğer stüdyoların zorlandığı bir dönemde, bu dev şirketin nasıl hala seyircinin nabzını tuttuğu ve bütçeleri alt üst ettiği ortada. Rakamlar konuştu. Sinemanın tartışmasız kralı hala Disney. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.